Merhabalar, Ayşe Deniz'in Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine bir örgü modeli, 2 şiş örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere yapımı bir o kadar kolay, gösterişli, hızlı ilerleyen yeni bir modelle geldim arkadaşlar. Hemen şöyle modelin anlatımı için elimde bu şekilde Nako Elite Baby ipim var. Yeşil tatlı güzel bir rengimiz. Hemen renk kodunu merak eden olursa rengimiz bu şekilde arkadaşlar. İpimizin kalınlığı, inceliği ise şöyle. Siz dilediğiniz marka ip kullanabilirsiniz. Bu modeli kurmak için, bu modeli uygulamak için. Hemen şiş numaralarım ise 3,5 numara şiş kullanacağım. İpinizin önerdiği şiş numaralarını kullanabilirsiniz. İpinizin kalınlığına, inceliğine göre şiş numaraları kullanabilirsiniz. Buyurun, dilerseniz Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin yapımına geçelim. Ben sizlere model gösterecek kadar ilmek atacağım arkadaşlar. Sizler yapacağınız örgünün enine göre ne yaparsanız yapın 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmekle modelinizi kurabilirsiniz. Artı Bismillahirrahmanirrahim. Artı kenar ilmeklerini de kenar bantlarında eklemeniz gerekiyor. Hemen ilmeklerimi atmaya başladım. Sizlere model gösterecek kadar ilmeklerimi ayarlıyorum arkadaşlar. Şöyle hemen sayalım. 3, 6, 9, 12. Şöyle bu ilmek sayısı bana yeterli gelecektir. Çok da videomu uzatmak istemiyorum. Kolay da bir model. Şöyle üçlük gruplar halinde ilmek sayılarınızı ayarlayın. Modelimi birkaç sıra düz örgü örerek haroşa uygulayacağım. Sizler istediğiniz lastik örgüyü uygulayabilirsiniz. İlk sıram olduğu için hemen ilk ilmeğimi örerek aldım. Şöyle birkaç sıra haroşa örgü yapacağım arkadaşlar. Modelimizi arka yüzden kuruyoruz. Hemen şöyle bir sıra düz, tekrar bir sıra daha düz öreceğim. İsterseniz tersinden de düzünden de sizler ters örgü örerseniz yine bu örgüyü elde etmiş olursunuz arkadaşlar, ama bu şekilde benim daha kolayıma gidiyor. Hemen kenar ilmeğimi de ters alayım ki kenarları düzgün dursun. Hemen şöyle modelimizin birinci sırasından başlıyoruz. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Hemen burada arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada kenar ilmeğimden sonra bir tane ters örüyorum. Modelimizin arka yüzü birinci sırasında. Burada bir doladım, bir ters. Bir doladım, bir ters. Doladım, ters. Doladım, ters. Doladım, ters. Doladım, ters. Bu şekilde bu sıramı tamamlıyorum. Sadece bunda dikkat etmeniz gereken nokta, burada bir tane ters ördük, doladık arkadaşlar. Şimdi burada ise şimdi ilmek sayımızı artırmamak için hemen şöyle tekrar artırıp eksiltmemek için, daha doğrusu hemen bir kez daha doladım. Burada bir tane ters ördüğüm için burada artırmayı unutmuyorum. Eğer burada ilk kenar ilmeğinden sonra şişin başına bir kez dolamışsanız burada dolamanıza gerek yok. Hemen burada bir tane daha alıyorum. Kenar ilmeğimi ters olarak bitirdim.
Şimdi modelimizin ikinci sırası ön yüzdeyiz. Modelimizin ikinci sırası ön yüzde. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Buradaki ilmeklerimi bakın dolamış olduğumu bıraktım, ilmeğimi uzattım. Diğerini bıraktım, ilmeğim tekrar 3 tane ilmeğimin boyunu uzattım arkadaşlar. Hemen şu şekilde. Burada yapacağımız işlem hemen şurada. Sondaki 2 ilmek değil. Şu baştaki, şuradan bakarsak baştaki bir ilmeği diğer 2 ilmeğimin üzerinden atlatıyorum ve şişimden çıkarmadan tekrar diğer şişime alıyorum. Bu 3 tane ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Şimdi tekrar diğer 3 tane ilmeğimi tekrar uzatıyorum arkadaşlar. Şimdi burada tam tersini yapıyorum. Diğer şişimi alıyorum. Sondaki tek ilmeği öndeki 2 ilmeğin üzerinden atlattım. Ve burada bütün ilmeklerimi 3 tane ilmeğimi düz ördüm. Şimdi başta yaptığımızı yapıyoruz. Tekrar bütün ilmeklerimi şöyle 3 tane ilmeğimi boyunu uzattım. Buradaki baştaki tek ilmeği hemen diğer 2 ilmeğimin üzerinden atlatıp 3 tane düz ilmeğimi örüyorum. Tekrar şimdi şuradakini yapıyoruz. İlmeklerimin boyunu uzatıyorum. Diğer şişime alıyorum. Buradaki sondaki tek ilmeği 2 ilmeğin üzerinden atlattım ve ilmeklerimi düz bir şekilde ördüm. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Birinci sıramız yani ön sırada bunu yaptık, bu işlemi. Yani bu birinci örneğimizi kurduk. Aslında örneğimiz bundan ibaret fakat 4 sırada model kendini tamamlıyor. Şimdi hemen diğer örneğimize geçelim. Üçüncü sıramız arka yüzden hemen şöyle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir doladım. Örgünüzde kayma olsun istemiyorsanız burada hemen bir doladım, bir ters, 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 bir doladım, bir ters. Diğer örneğimizde burada dolamadan bir ters ilmek örmüştük. Yani örgümüz dengeli dursun diye şimdi ikinci örneğimde bunu yapıyorum arkadaşlar. Tekrar bir doladım, bir ters, bir doladım, bir ters, bir doladım, bir ters. Bu şekilde devam ediyorum. Şimdi burada artırma yaptığım için burada ne yapıyorum? Ters ördüm. Burada artırma yapmıyorum. Kenar ilmeğimi de ters örerek bitirdim. Modelimin 4. sırası ön yüze geldik. Modelimin 4. sırası ön yüzde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki ilmeğimin 1, 2, 3 boyunu uzattım. Şimdi altta yaptığımızın tam tersi. Buradaki ilmeklerimi diğer şişime alıyorum. Şu alttan takip edebilirsiniz ilmeği arkadaşlar. Şimdi bu taraftansa bu kısma doğru alacağız. Arkadaki tek ilmeğimi öndeki ilmeklerimin üzerinden atlattım. Düz bir şekilde ördüm. Şöyle bir baklava dilimi gibi oluşuyor. Şimdi devam ediyorum. İlmeklerimin boyunu uzatıyorum 3 tane ilmeğimin. Burada şimdi buradaki ilmeğimiz sağa doğru. Şimdi buradan sola doğru alıyoruz şunu. İlk baştaki ilmeğimi diğer ilmeklerimin üzerinden atlatıyorum. Ve düz bir şekilde örüyorum. Tekrar 3 tane ilmeğimin boyunu uzatıyorum. Şimdi burada yine hemen şöyle diğer şişime alıyorum. Buradaki ilmeğimi yine aşağıda yaptığımın tam tersini modelin üst kısmında yapıyorum. Tekrar
Şimdi 1 2 3 ilmeğimin boyunu uzattım. Buradaki ilmeğimi sağa doğru, sola doğru pardon, hemen düz bir şekilde ördüm. Kenar ilmeğimi de ters örerek modelimi bir kez kurmuş oldum. Arkadaşlar şöyle görüntüsü zikzak görünümü, baklava dilimi görünümü veriyor. Hemen şöyle göstereyim. Tabii ki modelimiz ilerledikçe kendini gösteriyor arkadaşlar. Bundan sonraki yapacağımız işlem buraya kadar yapmış olduğumuz işlemin aynısı oluyor. Şimdi buradaki şu kısımda arka yüzden artırma yaparak geliyoruz. Yani doluyoruz. Bir ters bir dolayarak ördükten sonra modelin ön yüzüne geldiğimizde bu aşağıdaki yapmış olduğumuz işlemi yapıyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde tekrarlayarak ilerleyen bir örnek. Hemen ben daha önce yapmış olduğum modelimi sizlere göstereyim. İlerlemiş halini göstereyim modelimin. Modelimin ilerlemiş hali bu şekilde arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Çok da hızlı ilerleyen bir örnek. Şöyle alt kısmına haroşa uyguladım. Sizler dilerseniz ters düz örgü uygulayabilirsiniz. Hemen modelin görünümü bu şekilde. Arka yüzünü de hemen göstereyim arkadaşlar. Arka yüzü de tertemiz duran hoş bir model diye düşünüyorum. Çok fazla da ip yemeyen bir model. Hemen şöyle göstereyim. Bu da sizlerle birlikte yapmış olduğumuz örneğimiz. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir beğeni, bir yorum lütfen esirgemeyin arkadaşlar. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Evet, bir videomuzda daha görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.